Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. 3. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar. Ve biz de sizlere bu videoda Tenet filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Christopher Nolan, filmin senaryosu üzerinde çalışmaya yaklaşık 6 yıl önce başlamış olsa da, Tenet'in özündeki fikirler zihninde 20 yılı aşkın bir süredir mevcutmuş. İnsanların film hakkında bildikleri tek şey, projesinin büyük bir gizlilikle yürütüldüğüydü. Proje için bir fragmanın yayımlanması bile epey zaman aldı. Ve çoğu kişi fragmandan sonra dahi filmin konusunu anlamakta güçlük çekti. Tabii bu gizlilik oyuncu kadrosunu da etkiledi. Örneğin Michael Caine'in yalnızca senaryodaki kendi bölümünü okumasına izin verilmiş. Yine Robert Pattinson ve John David Washington da senaryonun tamamını ancak Warner Bros'un kilitli odalarında göz atma şansı bulmuş. Tenet, belirli olayların geriye doğru oynandığı anlamına gelen tersine çevirme kavramı ile ilgili. Bu, aktörlerin tersten konuşurken ya da ters yönde hareket ederken diğerlerinin düz yönde hareket ettiği bazı sahnelerde kendini gösteriyor. Haliyle bazı oyuncular koreografisinin tersini öğrenmek, hatta repliklerini tersten nasıl söyleyeceğini ezberlemek zorunda kalmış. Özellikle Sator karakterini canlandıran Kenneth Branagh'tan kimi repliklerini Rus aksanıyla tersten konuşmayı öğrenmesi istenmiş. Neil karakterini canlandıran Robert Pattinson, karakterinin aksanı, tonlaması ve tavırları için ilhamını İngiliz-Amerikalı yazar ve gazeteci Christopher Hitchens'tan aldığını belirtti. Robert Pattinson, İngiliz karakterleri oynarken asla gerçek Londra aksanını kullanmıyor ve şöyle diyor: "Her ne sebeple olursa olsun bir rol için kendi aksanımı kullandığımda bana sahte geliyor. Sadece ekranda kendimi oynarsam bir sahtekar gibi hissediyorum." Christopher Nolan, filmde bilimsel gerçeklikten kopmadı. Gerçekçiliği veya en azından akla yatkınlığı elde etmek için Nobel ödüllü fizikçi Kip Thorne'den senaryoyu okumasını istedi ve eldeki kavramlar üzerinde çalışmak için biraz yardım talep etti. Hatırlanacağı üzere ikili Interstellar filminde de işbirliğine gitmişti. Sator karakterini canlandıran Kenneth Branagh, filmin senaryosunu şimdiye kadar üzerinde çalıştığı her şeyden daha fazla okuduğunu açıklamış. Senaryoda gezinmeyi her gün çapraz bulmaca yapmaya benzetmiştir. Stüdyo, Christopher Nolan'a çalışmak için 205 milyon dolarlık devasa bir bütçe ayırmış. Bu, orijinal bir film için büyük bir bütçe ve Tenet'i tüm zamanların en pahalı orijinal filmleri arasına sokmaktadır. Cat karakterini canlandıran Elizabeth Debicki, oyuncu seçmelerinde göz doldurunca canlandıracağı karakterin yeni baştan düzenlenmesine yol açmıştır. Yapım ekibi gerçek bir 747 uçağı satın almış ve ardından hangara çarpmış. Görsel efekt veya CGI olmadan tamamen pratik efektlerdi. Christopher Nolan başlangıçta minyatürler ve sabit parçalar kullanmayı planlamış. Ancak Kaliforniya'daki yerleri araştırırken ekip çok sayıda eski uçak keşfetmiş ve gerçek boyutta gerçek bir uçak satın almanın ve filmi gerçek anlamda kamera önünde gerçekleştirmenin aslında daha verimli olacağı ortaya çıkmıştır. Crosby karakterini canlandıran Michael Caine'in Christopher Nolan ile çalıştığı 8. filmdir. Besteci Hans Zimmer, Dune'un müziklerini bestelemek için uzun bir süredir çalıştığı Christopher Nolan'ı ilk kez geri çevirmiştir. Baş kahraman karakterini canlandıran John David Washington, atletik fiziğe sahip olmasına rağmen çekimler o kadar acımasızmış ki bazı aksiyon sahnelerini çektikten sonra yataktan kalkamadığım zamanlar oldu demiştir. Araba kovalama sahnesi için çekimler 3 hafta sürmüş ve çekim ekibinin Tallinn'in merkezindeki 6 şeritli bir otoyolun 8 kilometresini kapatması gerekmiş. Çok az veya hiç görsel efekt olmadan ayrıntılı araba kovalamaca sekansını çekmek için Kaliforniya'dan en iyi 20 sürücüden oluşan bir ekip kurulmuş ve bunlara daha sonra Estonya, Prag ve Birleşik Krallık'tan deneyimli dublör sürücüler katılmıştır.
Film boyunca kırmızı renk ileriye doğru giden zamanı belirtmek için, mavi renk ise zamanın tersine çevrilmesini belirtmek için kullanılır. Bu, ışık dalgaları dışa doğru gerildiğinde dünyadan uzaklaşan ışık cisimlerinin kırmızı göründüğü ve ışık dalgalarıyla birlikte sıkıştırıldığında dünyaya doğru hareket eden ışık cisimlerinin mavi göründüğü Doppler etkisine bir referanstır. Filmin çalışma başlığı Merry Go Round'tu.